Dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Oyunu benim gibi oynayanlar veya başka oyunlara gidip hala Battlefield 6 haberlerine bakanlara bir haber geldi. Malum ikinci sezonun çıkmasını bekliyoruz fakat resmi bir duyuru henüz olmamıştı. Bugün yani 13 Ocak günü resmi duyuru paylaşıldı. İkinci sezon 17 Şubat'ta başlayacakmış. Yani önümüzde bir ay gibi bir zaman var. Ben Şubat'ta başlar diye bekliyordum zaten. Hatta bir videomda gecikme de olabilir demiştim. Malumunuz oyun çok sorunlu çıktı. Bunu düzeltmek kendileri için bayağı zor olacaktır. İnsanlar da bu sorunlardan sıkıldı, bıktı, usandı artık. Bayağı da tepkilerini dile getiriyorlar. Gecikmenin birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi malumunuz liderlerini kaybettiler. Vince abimiz öldü maalesef. Kaybettikleri için şu an bunları adam akıllı yönlendirecek aklı başında adam yok gibi. İkincisine gelirsek oyundaki bitmek tükenmeyen her güncellemede bir yerden patlak veren sorunlardan dolayı diye düşünüyorum. Üçüncüsüne gelirsek tatildeydiler. Yani bir veya bir buçuk ay sanırım bir yattılar. Belki hala da bazıları yatmaya devam ediyor. Gecikmenin olmasının nedeni de bunlar olabilir. Yani tek bir nedene bağlayamayız. Yani birkaç nedeni var. İlla ki Vince'in ölümü bu nedenlerin en büyüğü olabilir. Fakat yine de böyle bir büyük organizasyonun, şirketin hazır takvimi olmaması durumun kötü olduğunu aslında bize bayağı belli ediyor. Belli ki DICE'ın içinde çok fazla bir kaos var. Hatta diğer stüdyolar için de geçerli bu. Bilmiyorum nasıl döndürecekler buradan. Bence kendileri de bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Kimse bir şey bilmiyor şu an. Sorunlardan herkes bahsediyor. Oyunu savunanlar bile artık yeter demeye başladı. Düzeltin artık, dıpçığına vurduklarım diyorlar. X'te bayağı aktifim, hepsini görüyorum. Herkes sıralıyor, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, sakın şunları şöyle yapmayın diyorlar. Bir nevi yol göstermeye çalışıyorlar. Keza ben de aynı şeyleri yazıyorum. Artık her Battlefield postunda benim de yorumum var neredeyse. Açıkça diyorum ya sorunları düzeltin, eğer düzeltemiyorsanız bu seriyi sonlandırın, başka bir şey yapmayı deneyin diye. Geliştiriciler veya patronlar bizi dinler mi? Tabii ki de hayır, dinlemezler. Dinleseler bile güncelleme üzerinde çalışıyorlar, hazırlıyorlar ama denetlemeden bize sunuyorlar. Türkiye'mizde olduğu gibi bunlarda da denetim mekanizması yok olmuş durumda. İşin komik tarafı da Labs'te sözde deniyoruz'a getiriyorlar ama iş canlı servise geldi mi Zortingen oluyorlar. Geçen ne oldu size anlatayım. X'te ve diğer platformlarda gönderi paylaştılar. Bu Firestorm haritasını bilirsiniz, orada bir yüksek kule var. Sniper'lar bu kuleyi çıkar, orada kemplerler. Oyuncuları vurmaya çalışırlar. Altta da vana var bu kulenin. Vanayı açtığınızda üstte duranı yakabiliyorsunuz. Bu haritadaki olayı bilen biliyordur. Neyse bu haritayı RedSec diye paylaştılar. Yani RedSec haritası diye paylaştılar. Diyorum ya denetleme diye bir şey yok. Koca Firestorm haritasını RedSec haritası diye lanse ettiler. Gerçekten şaka gibi bir olay. Sonra işte ben dahil herkes tepki verince tek tek düzelttiler. Ne yaptıklarını gerçekten hiç bilmiyorlar. Milyar dolarlık şirketin bu hale gelmesi gerçekten çok enteresan. Birbirlerinden haberleri yok dostlar. Neyse ikinci sezon için şimdi önümüzde bir ay var. Fakat biz beklerken oyalanalım diye yeni şeyler gelecek. Bu arada birinci sezonun sona ermesi de uzadı. 16 Şubat'ta bitecek. Battle Pass için uğraşanlar var ise önünüzde hala bir ay var. Rahatça bitirebilirsiniz. Gelen yeni şeylerde 20 Ocak birinci sezon genişletme oyun güncellemesi. 27 Ocak'ta yeni bonus yolu. Buna benzer şey geçen de gelmişti. Bunların içinde donanım XP artışı, araç görünümü ve oyuncu kartı arka planı, yeni silah paketi, kariyer XP artışı ve ek özelleştirme öğeleri var. Bir ay bunlarla idare edin diye gelecek işte. Çocuk avutuyorlar sanki. Kaç defa diyoruz kostümler kimsenin umurunda değil diye ama kime söylüyorsun ki? DLC döneminde olmadığımız için büyük ihtimal sadece 2 harita gelecektir. 2 tane de silah gelecektir. Ben şahsen bundan fazla bir şey beklemiyorum. Bunların haricinde de 100 tane kostüm gelecektir. Battlefield serisinin geldiği durum maalesef bu dostlar. Netcode, hit kaydı, görünürlük, ses bozuk. Düzeltmek için uğraşmazlar ya da uğraşırlar düzeltemezler. Ama şunu demezler, kardeşim biz bunları düzeltemiyoruz fakat saçma bir şekilde kostüm getiriyoruz. Bozuk oyunun kostümlerini kim neden alsın diye. Gerçekten alan varsa Allah akıl fikir versin. Umarım beni yanıltırlar. En azından 4 tane harita getirirler. Şimdi malumunuz birinci sezon nasıl böyle 3 aya bölünmüştü. İkinci sezon da aynı olacak. Yani var ya bu isteğim aslında aşırı derecede ütopik bir şey de yani ilk ayında belki 2-3 harita gelir diye bekliyoruz. 5-6 tane silah gelir diye bekliyorum. Yani çok ütopik bir düşünce ama işte belki.
DLC döneminde dostlar 4 tane harita geliyordu. 4-5 tane direkt. Bir sürü de silah falan filan. Ama işte canlı serviste bu olmuyor her zaman. Ve ben bu yüzden diyorum Battlefield serisinde canlı servis olmamalı. Evet, video bu kadar. Yeni haberler gelirse bilgilendirme videosu çekerim tekrardan. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.